Evet arkadaşlar, bugün ilk videom. Yanımda annem var. Annişkom. Merhaba. Bugün Chat Cards isimli oyunu oynayacağız. Ben aralarından birkaç tanesini seçtim. Bir de kurallarına göre oynamayacağız. Normalde kurallarında belli başlı öyle pullar, minik pullar vermiş. Hatta şu an masanın üstünde değiller. O beğenmediğimiz cevaplara o pulları koyuyorsunuz. Ama biz yani bu formatta oynamayacağız. Biz sadece muhabbet amaçlı cevapları merak ediyoruz. Şimdi anneciğim hazır mısın? Hazırsan başlayalım. Tamam, başımıza neler gelecek? Önce sen başla. Şimdi ilk sorumuza geçiyorum. En sevdiğin ünlüyle çok yakın arkadaş olacaksın ama eğer ona dokunursan pudinge dönüşecek. Kabul eder miydin? Diye soruyor. Biraz soru saçma ama. Ederdim, yok ederdim. Neden? Arkadaşım olsun dokunmayayım, fark etmez. Ama dokunmadan arkadaş selam verdin. Lan nasılsın kanka, ne haber? Hiçbir şey Yok yapamadım. öyle, nasılsın kanka bir tane derim. Öyle o. Böyle şey mi? Konuşuruz, şey yaparız, dokunmadan da olabilir. Çok cevabını çok beğenmedim ama. ben aynı şeyi düşüneyim ya, istemezdim açıkçası. Yani dokunmadan internette bir sürü arkadaş yok mu? Hı? Dokunmadan bir sürü arkadaşın oluyor. Ama Öyle değil mi? bilmiyorum ya Bir ben. şeyler paylaşabiliyorsun, konuşabiliyorsun, hatta dertleşebiliyorsun. Hiç dokunmadan, hatta tanımadan bile. Yani arkadaşım olsun, dokunmayayım. Bana uyar. Ben pek istemezdim açıkçası. Ya çünkü nedenini Benim de söyleyeyim. arkadaşım puding olmaz yani. Nedenini de söyleyeyim. Hani ben arkadaşımla hani selamlar, kafa tokuşturmanın falan bana göre arkadaşlık olmaz. Hani internetten hani çocukken belki daha ufak yaşlarda hani bir sanal bir arkadaşlıklarımız falan vardı ama şu an bilmiyorum. Hani en sevdiğim ünlü, hani bir de ünlü bir insan bu. Ben dokunmak isterim, tokalaşmak, beraber böyle elimi koyayım, fotoğraf çekelim, selfie atalım yani, o yüzden bunu istemem. Ama gerek yok bence. Bizim zamanımızda böyle sadece görerek, bırak arkadaşı, görerek sevgili olurdu insan, aşkı olurdu yani. Arkadaşı hayli hayli olur bence. Yani valla bana göre yok yani. Bana göre okey. Öbür soruya geçelim. Geçelim. Suyun altında nefes alabileceksin ama suyun dışında 24 saatten fazla yaşayamayacak olsan kabul eder miydin? Ederim. Neden? Neden? Çünkü bu dünyayı zaten biliyorum. Yani çıktığım zaman 24 saat bana yeter ki sevdiğim yerleri biliyorum, oralara takılırım. Ama denizaltı bilmediğim bir yer, orada daha çok yaşayabilirim. Yani orada bana daha çok zaman lazım. Kafamda şöyle bir şey uydurdum. Suya çıktıktan sonra 24 saat zamanım var dışarı çıktığım zaman. Ve 24 saatte takılırım, 24 saatte olmadan tekrar suya girerim. Tekrar çıktığımda 24 saatte vaktim olmuyor suya Oluyor, çıktığımda. oluyor. Yani o yüzden ben bunu kabul ederdim yani. Hatta bir çıkıp girerim, çıkıp girerim, Evet, bir şey olmaz. aynen Bu öyle. mantıklı o yüzden. Bence. Hani dediğim gibi suyun altında zaten bir sürü hani ne bileyim yaşam formu bilmem neler falan hani incelemeli şeyler var. Mantıklı. Hı hı. Keşke öyle bir şey olsun. Evet. Şimdi öbür soruya geçelim. Geçelim. Sana 1 milyon dolar verilecek ama en nefret ettiğin kişiye 100 milyon verilecek. Kabul eder miydin? Ederim tabii. Neden? Neden kabul edersin? Bir şekilde param olacak yani. Kaybeder. Ama en nefret ettiğin insana 100 milyon veriyor. Olsun ha. Ya bana göre de okey. Niye okey? Çok da değil. Ya şimdi adam 100 milyon alsa tamam, ben hala ondan nefret ettim yani, ben kazandırdım falan diye düşünmem. Yani 1 milyon benim cebime girmiş mi? Girmiş. Tamam, bitti. Evet. Yani nokta yani. Bence daha fazla. Belki o da şey olabilir. Yani. Belki o da artık iyi olabilir belki. Bilemeyeceğim. Şimdi öbür soruya geçiyorum. Geç bakalım. Eğer birinden birini öpmek zorunda kalsan bu yılan mı olurdu, deniz anası mı? Deniz anası. Neden? Ya deniz anaları yani çok iğrendiğim canlılar değiller. Çünkü böyle elime alabiliyorum yani, denizde de inceliyordum falan böyle yani. Ondan sonra hatta böyle şey yapardım.
kumdan böyle çukur açardım. İçine deniz anaları hani varsa o kadar çok, bazen çok oluyordu. Dolduruyordum, üstüne de kum. Böyle sonra işte arkadaşı çağırıyorduk oraya doğru. Onun içine batıyorduk. Böyle iyi yok. Neyse, anılarım canlandı. Şimdi ben de deniz anası derdim ama sebebi şu. Hani şimdi yılan, hani zehirsiz bir yılan bile olsa hani ne bileyim böyle birden böyle suratımı hani bir şey kapsa ama deniz anası, şimdi zehirsiz bir deniz anasını düşünüyorum. Yani zaten hani bir şekilsiz, şemalsiz bir yani böyle Yok, sana görebilirsin tepki yani. vermez. Yani durgun Evet, birisi. yılan biraz daha Değil mi? korkutucu. Hareketli, Yani tabii, hareketlenebilir, Yılan- sabahlarken. evet. Yok, ben yani hayvanların hepsini seviyorum da yani yılana da bir şey yapmak istemem açıkçası da, yani ne bileyim şey olmamış yani, yılanla çok zaman, biraz böyle onlarla yakın temasım olsaymış belki onları da kedi gibi görebilirmişim ama yani uzak yaşadığımız için şu anda bana biraz itici. Horoz boyutunda 100 tane zebranın mı yoksa zebra boyutunda bir horozun mu sana saldırmasını tercih eder? Bir daha okur musun soruyu? Horoz boyutunda 100 tane zebranın mı yoksa zebra boyutunda bir horozun mu sana saldırmasını tercih eder? Zebra boyutunda bir horozun bana saldırmasını tercih ederim. Neden? Çünkü düşman bir tane olurdu yani. Ama yani düşün, kocaman bir tane horoz da zebra kadar anasını. Tamam da mesela o şimdi mesela bana dönene kadar ben onun arkasına geçebilirim, bir yerlere kaçabilirim falan filan. Öbür türlü 100 tane şey peşinde olacak böyle bıcır bıcır. Yani bir tane olsun, tav olsun diyorum. Bana kalsa ben 100 tane zebra, hani horoz boyutunda zebranın saldırmasını seçerdim. Çünkü hani horoz kadarlar, bu kadar ufak olacak. Hani bana 100 tane saldırsan oluyor, kışt yaparım, tekme falan bir şeyler. Ben yani öyle kaçıştırırım onları ama bir tane kocaman horozun saldırdığını düşünüyorum. Horoz zaten sinirli bir hayvan. Ya sana hiç horoz saldırdı mı? Hayır ama. İşte bana çocukken bir tane saldırmıştı. Onun şimdi 100 tanesini düşünüyorum da istemem. Ama zebra olacak. Nasıl? Küçük küçük zebra mı Evet. olacak? Ha, soruyu anlamamışsın. Aya. 30.000 TL için kalabalık bir yerde büyük tuvaletini yapar mıydın? Nereye yani şey böyle o ortamı yoksa hani şey Hani- altına mı yapacak? Yani onun şeyini yazmamış yani burada, ben onu yani bir kalabalık bir yerde büyük tuvaletini yapar mıydı? Yani bence ulu ortam Kalabalık demek derken istiyorum. olu orta demek istiyor. Kesinlikle hayır. Sen Ben şimdi utanmazlık yapar mısın? yani ne kadar kalabalıktan kastım ne? Yani şimdi Taksim'in ortasında yapmam. Ama hani böyle bir ormanda falan, kalabalık bir ormanda yaparım. 10 milyon dolar kazanacaksın ama bu paranın dünyadaki 100 bin fakirin cebinden çıkacak. Kabul eder miydin? Kesinlikle etmem. Neden? Yok, fakir parasıyla ben istemem. Olmaz olsun o para. Ya ben de istemem herhalde ya. Ne bileyim. İstemezsin. Fakir yani. Ne bileyim hani adı üstünde fakir. Yani. Herkes olduğu gibi yaşasın. Tabii. Dağ eteği ve yaylalar mı yoksa deniz kenarı ve kumsal mı? İkisi de kulağa hoş geliyor. Arkam dağ falan olsa, önüm deniz olsa olmuyor mu? Olmuyor. Çok şey istedim. İçemedim. Beni seçeceksin anne, Allah Allah. Dağ ve yaylalar gittim. Bu kadar uzun sürmesin. Ben vallahi ben Ciddiye alıyorum sorularını. Allah Allah. Yani kısa kısa kesip falan, bundan sonrası kısa kısa. deniz kenarı ve kumsal der. Neden? Yani yüzme bilmiyorum ama hani denizi falan seviyorum, kumsalı da seviyorum. Güzel yani. Deniz sesi beni rahatlatıyor yani. O yüzden seçerdim. Yani böyle yaylalar, dağlar. Oltama atardım böyle. Sırf böyle kumsal. Düşün, hiç dağ, yayla falan olmayacak. Olmaz. Facebook veya Tinder'dan sevgili bulmayı mantıklı buluyor musun? Facebook biliyor, öteki ne? Ya işte yani flörtleşme şeyi diyeyim ben de sana. Flört uygulaması, flörtleşme. Sevgili bulmayı.
Daha fazla açmayayım. Sevgili bulmayı ne? Mantıklı buluyor musun? Mantıklı. Yokluktan oluyor ben görüp. Hayır, mantıklı mı yani? Yokluktan olup Mantıklı. olmaması değil. Mantıklı bulmuyorum tabii ki. Yani insanın başına her şey gelebilir. Ama işte insanlar hani böyle çok sosyal faaliyetli olmadıkları için hep ev iş ondan dolayı hani böyle kız arkadaş erkek arkadaş ararken bir de böyle içine kapanık bir toplumuz daha rahat ve kolay geliyor sanırım bu yerlerde sevgili arayışı. Ama mantıklı değil tabii ki. Yani sosyal etkinliklerde tanışılsa daha güzel olur. Ya bana kalırsa ya ben de mantıklı bulmuyorum. Neden mantıklı bulmuyorum? Bence sosyal bir ortamda bulunarak tanışmak daha hani doğru olan, daha mantıklı olan. Yani ben öyle düşünüyorum. Hani bu biraz daha insanlar böyle birbirlerine bence tanımıyorlar, etmiyorlar falan, anladın mı? Bir kere nasıl baştan- insan olduğunu bilmiyor. Hani orada hani sana göre yapabilir, senin ağzına göre konuşabilir. Yani sen ne konuşuyorsan sana göre konuşabilir, anladın mı? Yok onu Nasıl bir insan olduğunu belli etmez yani. mesela şimdi ilk başta insan Facebook'tan veya işte şu uygulamadan kendi olmadığı gibi bir de kendini tarif ediyor, anladın mı? Mesela. Şimdi ne yapıyorsun? Sen onu böyle işte hayalinde daha güzel veya o kadar güzel olmayan birine yine güzel, kendini sana güzel gösteriyor. Çünkü göstermesi seni kaybedecek gibi düşünüyor, anladın mı? Mesela onunla o korkuları oluyor. Ama mesela en azından sosyal faaliyette karşılaştığın insan da mesela sana iyi oynayabilir, çok kibar oynayabilir. Ay ne kadar kibar, ne kadar iyi bir insan falan dersin. Herkes öyle değildir yani. Ama en azından hani fiziksel olarak onu tanımış olursun. Çünkü ben Facebook'ta insanlar sonra kendinden çok başka resimleri falan koyduklarını falan hani çok esprisi falan oluyor ya. Sosyal etkinlik artı uzun zaman sevgili olmak için mantıklı şey o. Yani Evet. güzel konuştun. Mersi'ciğim. Bir gün uyanıyorsun ve dünyada kalan son insan olduğunu fark ediyorsun. İlk olarak ne yapardın? Ay çok kötü. Ağlardım herhalde. Kimse yok. Oo, çok kötü bir şey. Ya korkardım. Korkardım. Ben şimdi ne yapacağım? Ay ne olmuş? Ay çok kötü bir şey. Ama hani ben de korkardım herhalde. Ha bir de bir küfür ederdim. Ama yine de bir ümidim, yani bir ümidim olurdu. Mutlaka bir yerlerde biri vardır falan diye. Herhalde ömrümün ondan sonrasını birini bulmak için aramak olacak. Ölü bedenlerin arasında 300 metre yüzmeyi mi yoksa lağım çukurunda 300 metre yüzmeyi mi tercih ederdin? Ay soruya bak. ...300 cesedin arasında yüzmek ne demek? Ha 300 değil, 300 metre. 300 metre ölü bedenlerde mi yüzeceksin? Yoksa 300 metre lağımda mı yüzeceksin? Ölüler değil. Neden de? Tamam. Evet. Çünkü gözlerimi kaparım, yüzerim. Kokusu yani kokmayacak. Lağım da kokacak. Ama hangisi? Yani lağım kokusu mu, ölü kokusu bilmiyorum ki. Yani ben de ölüyü seçerdim. Ben şu kokusunu bilmedim yani belki böyle daha pis kokuyordur, orasını bilemeyeceğim. Ama hani ne bileyim böyle sıyrıla giderdim yani. Öbür türlü kakanın sidiğin içinde ne yüzeceğim abi? Ay çok kötü bir soruymuş şu an yok. Ben yüzmesem olmaz. Tamam, süper. Evet. Hadi öbür soru. Evin yanıyor, içindeki her şey kül olacak. Sevdiklerini ve varsa evcil hayvanını kurtardıktan sonra son bir eşyayı daha kurtarma şansın var. Neyi kurtarırsın? Çantamı. Yani neden diye sormaya aslında gerek yok. Çünkü Çantamı tabii kimliğim, şuyum, buyum, işte banka cüzdanlarım, kartlarım hepsi içinde. Bir de onlarla mı uğraşacağım sonra? Ya param da onun içindedir yani.
Allah ben bilgisayarımı alırdım yani. Bir eşyaysa öyle alıp kucaklardım götürürdüm. Başka. Ne bileyim yani benim için önemli o şu an. Sence ilk buluşma için en ideal yer neresi? İlk buluşma için en ideal yer. Kafe. Neden? Zaten nereye gidebilirsin ki? Sinemaya gidebilirsin, kafeye, restorana işte. Yani benim için de hani ufak bir yer yani hani böyle sonuçta ilk buluşma ama hani sokağın ortasında da olmaz yani bir yere kafe yani bir Oturup çay kahve bir şey yani. içersin konuşursun falan yani ama yani böyle İskenderci böyle yemek yenilen bir yer bence değil kafe Yok, daha evet, çok. evet. Bence oralar daha mantıklı. Senin için ideal tatil nasıl olmalıdır? Ay, eğlenceli ve bol dinlendiğim, şezlongda uzanacağım, kumsal. İşte yani çok hareket etmeyeceğim, sadece dinleneceğim. Çünkü bir de böyle 5 günlük tatilleri tercih etmiyorum. Çünkü giderken yol yorgunluğu, gelirken yol yorgunluğu istemiyorum. Yani böyle bütün o senenin yorgunluğunu atmış olmam gerekecek. Valla benim için nasıl olur? Ben bahsedeyim. Bir kere çoluk çocuk istemem tatilde. Çoluk çocuğum bir şeyim olmasın yani. Hani sevgilim yapacaksam sevgilim, hani erkek erkeğe yapacaksak arkadaşlarım. Hani şimdi Çoluk çocuk derken yani evliyken evliysem ne yapacaksın? yani çoluk çocuk olmasın, birilerine vereyim onları yani. Hani orada hani biz tatil yaparken olmasın. Hani en mantıklısı bu yani. O birileri ben alıyorum. Herhalde değil mi ileriki zamanlarda? Hani mesela erkek erkeğe gideceksem de yine öyle kafa dağıtıcı bir şey olmasın. Hem nerede olabilir? Doğru söylüyorsun abi. Yani çünkü olmaz zaten evdeyken çocukla uğraşıyorsun. Tatilde mi çocukla uğraşacaksın? Yani o mantık. Yani Şeyimiz durmuyor çocuklar. ne? Durmuyor. Annem isterim falan. Genelde babam isterim. Beni ilgilendirmez anne. Yani Allah Allah. Yani bana bir sorusu soruldu. Ben de cevabını veriyorum. Orası beni ilgilendirmez. Eşimle romantik bir yer olabilir. Hani arkadaşlarımlaysa da zaten böyle ben hani daha böyle bir yere giderim. Salaş falan daha böyle güzel bir yere giderim yani. Yani o değişir yani. Yani mesela ister misin? Hani o şehrin bir yerlerini gezeyim edeyim filan. Ya onu daha çok sevgilimle, kız arkadaşımla, eşimle onunla yaparım. Hani erkek erkeğiysek öyle çok gezme mezme olayı daha çok yiyip içeriz yani. Çok sana gezecek misin? Eğer bilim suç işleyecek insanları büyük oranda tahmin edebiliyor olsaydı suça meyilli kişileri hapse koymayı mantıklı bulur muydu? Hapse koymayı mantıklı bulur muydu? Suça meyilli kişileri hapse. Mantıklı bulurdum evet. Neden? Yani çok suç işleniyor yani. İşlenmesin artık. Şimdi Hani kurunun yanında yaş da yanar falan olacak ama o da yani içerideki tavırlarına bakılarak bir de dışarıda gözlem altında olarak olabilir. Keşke öyle bir şey olsa. ya benim cevabım şu. Hani ben de bunu içeriye hapse konulmasını mantıklı bulurdum ama hani şimdi meyilli diyor yani hani yapmayabilir de ama hani ben bunun riskini göze alamam yani hani yapacak yapmayacak hani ne bileyim en azından meyilliyse de hani bunu tespit edebiliyorsak Hani şimdi mesela hani şöyle direkt ben koyarım anladın mı? Şimdi her insan, en iyi insan bile suça meyillidir. Şu anımızda bile. Yani zaten herkeste o potansiyel var. Ama yani bilim demek ki bunun bir tık üstüne çıkmış demektir. O zaman yoksa herkes bir suç potansiyeli var, herkeste var. Yeter ki damarına basılsın bence. Evet arkadaşlar ilk videomuzun sonuna geldik. İlk konuğum Anişkom'du. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğlenmişlerdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Evet. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.